Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Bugün piyasalar üretim ve hizmet endekslerinden gelecek pozitif verileri bekliyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün günü %1,04'lük yükseliş ile 1755 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 24,2 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Dün en yüksek 1759 seviyesinden işlem görürken en düşük 1741 seviyesinde işlem gördü. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones Endeksi %0,05'lik yükselişle kapatırken S&P 500 0,32 ve teknoloji borsası olan Nasdaq'ta ise %1,26'lık düşüşle kapattığını gördük. Avrupa borsalarında ise karışık seyir hakimken Asya hisse senetlerinin bugün çoğunlukla düşüş yönünde hareket ettiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Joe Biden'ın ikinci dönem için Fed başkanlığını yapmak üzere Jerome Powell'ı seçmesi sonrası oluşan Wall Street'teki geri çekilmenin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin teşviklerinin yakında azalacağı beklentilerini güçlendirmesi Asya endekslerine de yansıdığını gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye tarihinde ilk defa kendi ihtiyaçlarına uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir. Bu politikayla biz ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz dedi. Döviz kuruna da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdam artışına yol açar ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözlerinin ardından dolar Türk lirası kuru günlük %1'lik yükseliş ile 11,47'nin üzerine çıkarak yeni bir tarihi rekor kırmıştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fed Başkanı Jerome Powell'ı 4 yıl daha Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanlığına aday olarak gösterecek. Powell'ın yardımcı koltuğuna ise piyasalar tarafından Powell'dan daha güvercin olarak bilinen Lael Brainerd aday gösterildi. Biden kararına ilişkin açıklamasında istikrarlı ve bağımsız bir liderlik için Powell'ı seçtim. Başkan Powell ve Dr. Brainerd düşük enflasyon, fiyat istikrarı ve tam istihdam hedeflerine odaklanarak ekonomimizin hiç olmadığı kadar güçlü olması için çalışacağına inancım tam ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde endeksler ve tahvil faizlerindeki yükselişler yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci el konut satışları Ekim ayında aylık bazda %0,8'lik artış ile 6,34 milyona çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisinin toplantısında koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili olarak bugüne dek görmedikleri kadar kötü bir dalga olduğunu söyledi. Koronavirüs salgınına karşı daha sert adımlar atılması gerektiğini belirten Merkel, son derece dramatik bir durumdayız. Şu anki uygulamalar yeterli değil ifadelerini kullandı. Avusturya'da ise 20 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kısıtlaması başladı. Kurallara uymayanlara 1450 euroya kadar para cezası verilebilecekken Almanya Merkez Bankası aylık raporunda enflasyonun uzun bir süre daha %3'ün üzerinde, çekirdek enflasyonun da %2'nin üzerinde kalmasının olası olduğunu belirtirken Kasım ayındaki enflasyonun %6'nın hemen altında gerçekleşeceği tahminlerinde yer aldı. Societe Generale, faiz oranlarını düşürme politikasını izleyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın
bu politikasından geri adım atacağını savunurken, banka gelecek yılın başında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın acil durum faiz artırımına gitmesini ve 2022'nin ilk çeyreğinde politika faizinin %19'a çıkarmasını beklediklerini açıkladı. Bugün Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde imalat PMI verilerini yakından takip ediyorum. Beklentilerde önceki aya göre zayıflamaların olması öngörülüyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında 8 günlük tepe oluşumu sonrasında dün özellikle 1852 doların altında kapatmaya devam ederken Powell'ın yeni Fed Başkanı olacağı yönündeki fikir beyanları ile birlikte dolarda sert değer kazanımı ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinde belirgin bir yükselişin yaşandığını gördük. Bundan dolayı yeni pozisyonların alış yönünde bir süredir gelmeyen altında 1800 dolar seviyesindeki üstsel 200 günlük hareketli ortalama seviyesine çok yakın olan 1802 seviyesine kadar geri çekilmelerin yaşandığını gördük. 1810 dolar seviyesinin tepki alışı gelebilecekken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1832 ve 1840 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1800 dolar ve 1790 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında dün kurda yükselişin devam etmesine rağmen özellikle ons altındaki güçlenen dolar ile birlikte yaşanılan geri çekilmelerden dolayı yeni tarihi zirveleri test etti. 670 Türk Lirası'nda tutunamayan gram altında geri çekilmelerin sınırlı olması gün içerisinde zirve seçeneklerinin yaşandığı görülürken gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 675 ve 700 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 650 ve 632 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a